Yavru balıklarınız çok yavaş büyüyorsa sorun balıklarda değil, bakım düzeninizde olabilir. Bugün belki de bu hobi içerisinde en çok sorulan sorulardan birisini cevaplayacağız. Yavru balıkları nasıl daha hızlı büyütürüz? Birçok kişi bu konuda tamamen yem miktarına odaklanıyor ama aslında büyümeyi etkileyen birkaç farklı temel faktör var. Yanlış beslemeler, düzensiz su değişimleri, kalabalık akvaryumlar ve yetersiz bakım yavruların büyüme ve gelişme süreçlerini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Bu videoda sizlere kendi uyguladığım sistemi adım adım anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yavru balıkların hızlı gelişmesi için en önemli unsur sık ve düzenli besleme. Burada besleme dengesini kaçırmamak ve yavruların metabolizmasına uygun olarak düzenli besleme sağlamak gerçekten çok önemli. Hangi tür balık olursa olsun yavru balıkların metabolizması yetişkin balıklara oranla çok daha hızlı işliyor ve çok daha hızlı öğütüyor. Bu noktada fazla yemleme yapmak yerine balıklara ara öğünlerde sık sık yem vermek gelişimi ciddi şekilde etkiliyor. Yani anlayacağınız balıklara sık sık küçük porsiyonlar halinde aynı yemi bile verseniz balığın gelişimi 2 kat hızlanmış oluyor. Bununla birlikte az ve sık besleme suyun daha az kirlenmesine sebep oluyor. Bu sayede balıklar daha kaliteli sularda uzun süre geçirip daha hızlı bir gelişim elde edebiliyorlar. Beslenmede bir diğer önemli nokta yemin sıklığı ile birlikte verilen yemin kalitesi. Özellikle yeni doğmuş, yumurtadan yeni çıkmış ya da hayatta yeni başlamış balıkların en büyük ihtiyacı protein. Bu noktada balığın boyutuna, yumurtadan çıkma şekline göre beslemelerinizi protein ağırlıklı olarak yapmalısınız. Balık Artemia'yı yiyemeyecek boyuttaysa Infusoria, Artemia'yı yiyebilecek boyuttaysa Artemia, su piresi gibi canlı yemlerle beslenmeyi desteklerseniz gelişim bir hafta içinde çok hızlı yükselecektir. Bu noktada canlı yeme her zaman erişimi olmayanlar için hazırlanmış dondurulmuş yemler var. Onlar böyle küçük tabletler şeklinde oluyor. Onları alıp suda çözdürerek doğrudan balıklarınıza verebilirsiniz. Bu da en az canlı yemler kadar etkili oluyor. Beslenmede yem çeşitliliği de son derece önemli bir nokta. Ben proteinin yanında bütün balıklarıma spirulina destekli yemler veriyorum. Balıkların yosunlardan alabileceği de çok fazla besin var. Sadece protein ağırlıklı beslemeler evet büyümeyi hızlandırıyor ama gelişimde renk ve form bozukluklarına sebep olabiliyor. Benim en büyük gözlemim balığın mutlaka dengeli beslenerek büyümesi. Çünkü bu balık doğada her zaman doğrudan canlı yem bulamayabiliyor. Bu durumlarda kayaların üzerindeki yosunları ve küçük algleri yiyerek besleniyorlar. Bunu taklit etmek için en iyi çözüm spirulina içeren yeşil yemler yani otçul yemler kullanmak. Burada ben şöyle ilerliyorum. İlk öğünü proteinle verdiysem ikinci öğünü otçul bir şekilde yani yosun yiyebileceği şekilde veriyorum. Bütün balıklarım için geçerli bu. İkinci öğünü bu şekilde yaptıktan sonra üçüncü öğünde yine protein ağırlıklı yemler veriyorum. Tabi bunu işe giderken nasıl yapacağız diye sorabilirsiniz. Ki benim de yaşadığım en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Günümüzün çoğunu iş yerinde geçirdiğimiz için balıkları besleyecek çok da vaktimiz olmuyor aslında. Bu konuda şöyle bir çözüm geliştirdim ben. İlk öğünü evden çıkmadan hemen önce veriyorum. Bu sayede balıklar sabahtan benim geleceğim saate kadar aç kalmamış oluyorlar. Az besleme yaptığım için de sularım kirlenmemiş oluyor. İkinci öğünde akşam üzeri veriyorum. İkinci öğünü işten gelir gelmez veriyorum ve üçüncü öğünde akvaryumların ışıkları kapanmadan hemen önce veriyorum. Burada dengeyi korumak çok önemli. Özellikle mesela otçul ağırlıklı beslenmeyi seven embriyo cikletler bunların yavrularına spirulina destekli yemler vermediğiniz sürece balık gelişimleri böyle güzel gelişiyorlar aslında protein ağırlıklı yemlerle ama benim aradığım o doğal renk formuna bir türlü kavuşamıyorlar. Bu noktada benim en büyük tavsiyem otçul destekli yemlerle de balıklarınızı büyütmeye devam ettirmeniz. Yani dengeyi korumanız. Yavruların büyümesinde en etkili unsurlardan birisi de su değişimi. Bu türden türe değişiklik gösterse de su değişimi yapmak gerçekten balığın büyümesini destekliyor. Aslında bu unsuru da yem kadar üst sıralara koyabilirsiniz. Yani yemleme ve su değişimi aslında eşit seviyede gibi bakabilirsiniz. Birçok yavru tankı aslında temiz gözükse bile gelişimi durduracak zararlı etmenleri içerisinde barındırıyor. Su değişimi yapmadığınız sürece kristal gibi berrak bir suda bile yavrularınız yüzse o unsurlardan etkilendikleri için büyümeleri ve gelişmeleri yavaşlıyor. Kirli olarak sınıflandırılabilecek sular bazen gözle görülemeyebilir. Suyunuz temiz gözükebilir ama içerisinde barındırdığı unsurlar balıklarınızı etkiliyor olabilir. Bu yüzden sık sık su değişimi yapmak lazım. Kirli su çoğu zaman yavruları öldürmeyebilir ama büyümeyi ciddi şekilde yavaşlatır. Bu noktada su değişimlerinizi haftalık olarak %25 şekilde yapabilirsiniz. Küçük canlılar için örneğin Lepistes kılıçkuyruk gibi yeni doğan canlılar için bu su değişimini biraz daha azaltabilirsiniz. %15 civarlarında yapabilirsiniz. Dip çekiminden sonra taze dinlendirilmiş suyu eklerseniz balıklar güçlü yemleme ile birlikte bir haftada 15 günde kendilerini gösterecek boyutlara geleceklerdir. Üçüncü olarak dikkat edilmesi gereken konu ise kalabalık.
Benim yaşadığım en büyük sıkıntı bu. Ben her zaman üretim hacmini arttırmaya ve daha çok yavru almaya çalışıyorum. Aynı zamanda bu yavruları kaliteli bir şekilde büyütmeye çalışıyorum ama ev ortamında imkanlar her zaman kısıtlı. Her zaman böyle 150-200 litrelik akvaryumlara erişiminiz de olmuyor. Bu yüzden kalabalık yavru gelişimini ciddi şekilde yavaşlatıyor. Yavrular kalabalık ortamlarda rekabet ettikleri için çok az yem buluyorlar. Bununla birlikte rekabetin sürdürülebilir olamadığı kalabalıklarda ciddi şekilde etkilenip kendilerini köşelere çekip özgüvensiz davranabiliyorlar. Bu da hem yemlenmenin azalmasına sebep oluyor hem de balığın özgüvensiz bir şekilde köşeye, kenara bir yerlere saklanarak gelişmesini engellemesine sebep oluyor. Yani yavruların hızlı büyümesini istiyorsanız çok fazla yavruyu küçük hacimlerden bakmamalısınız. Mutlaka yavrulara uygun hacimlerde, balıkların boyutuna ve sayısına göre uygun hacme sahip akvaryumlarda bakmalısınız. Hemen herkes yavrularının bir kısmının hızlı büyüdüğünü, bir kısmının yavaş büyüdüğünü mutlaka akvaryum ortamında gözlemlemiştir. Bunun en büyük sebebi bu yaşanan rekabet olayları. Bazı yavruların geri kalmasının sebebi genetik olmaktan çok rekabete yetişememelerinden kaynaklanıyor. Anlayacağınız, elinizde çok fazla yavru balık varsa bunları ikiye bölerek farklı akvaryumlarda bakmak verimliliği bir tık daha arttıracaktır. Bu konuda şunu da söyleyebilirim. Balıklar mutlaka kendi boylarına eşit balıklarla bir arada kalmalılar. Benim şu anda bazı akvaryumlarımda karma balıklar görebilirsiniz. Balıkların boyutları birbiriyle uyuşmuyor olabilir. Ama beslenmelerine ayrıca özen gösterdiğim için, yani alanım yeterli olmadığı için bu şekildeler aslında ama beslenmelerine ayrıca özen gösterdiğim için şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Yine de kalabalığı azaltmak her zaman en iyi sonucu veriyor. Önemli bir diğer unsur da balıklar için sıcaklık ve stabil ortamın sağlanması. Sıcaklık yavru gelişiminde ciddi rol oynayan bir etmen. Sıcaklığın çok değiştiği bir ortamda balıklarınız kalıyorsa yavrularınız muhtemelen yavaş gelişecektir. Çünkü balıklar gelişimi hızlandırmak için stressiz, sakin ve stabil ortamlardan hoşlanırlar. Bu sayede metabolizmaları çok daha hızlı çalışır ve gelişimleri hızlı bir şekilde ilerler. Bu yüzden anaç tanklarınızda olmasa bile yavru tanklarınızda mutlaka ısıtıcı kullanmakta fayda var. Isıtıcılar akvaryumlardaki suyu sabit sıcaklıklarda tuttuğu için balıkların metabolizması ciddi şekilde hızlanıyor ve stres oranı azalıyor. Bu sayede daha çok yem yiyorlar ve büyüme hızlanmış oluyor. Suyun stabil olması da çok önemli. Bence sık sık yavru akvaryumlarında TDS'i ölçmelisiniz. Özellikle su sertliğini ölçmelisiniz. Yumuşak su seven balıkların suyu yavaş yavaş sertleştiğinde ya da suda başka bir şey çözündüğünde bunu görmenin en kolay yolu TDS ölçerler. Bunlardan bir tane edinmekte fayda var. Böyle örneğin 300 ppm, 250 ppm aralığında kalmak isteyen balıkların suları 1000 ppm'lere, 900 ppm'lere çıktığında gelişim yavaşlıyor. Balık bu suda yaşamaya devam ediyor ama dediğim gibi stabil ortam bozulduğu için balığın gelişimi gerilemeye, duraksamaya gidiyor. Aynı zamanda bu stabil ortamdan kasıt akvaryumdaki nitrat oranının düşük olması, zararlı bakterilerin düşük olması. Bunları da sık sık gözlemlemekte fayda var. Özellikle bulanık sularda yavrular ciddi şekilde etkileniyorlar ve yavaş büyüyorlar. Aslında bu konu yine su değişimi konusuyla ilişkilendirilmiş oluyor. Düzenli su değişimi stabil ortamın sağlanmasında en önemli unsur. Önemli konulardan bir tanesi de stres. Balık ne kadar az stres yaşarsa, ne kadar sakin bir ortamda durursa gelişim o kadar hızlanıyor. Stresi etkileyen çok fazla unsur var. Akvaryumda kaldığı türler, birlikte yaşadığı canlılar çok önemli. Motorun, akıntının sebep olduğu stres çok önemli. Gün içerisindeki ışıklandırmanın sebep olduğu stres çok önemli. Yeterli saklanma alanlarının olmaması çok önemli. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak beslediğiniz balığın, büyüttüğünüz yavrunun cinsine, türüne göre uygun ortam sağlamalısınız. Örneğin cücecikler akıntıyı pek fazla sevmezler. Akıntılı bir ortamda bu yavrular stres olacakları için, daha çok saklanma ihtiyacı duyacakları için gelişim otomatikman yavaşlayacaktır. Bu sebepten balığın karakterine ve yapısına uygun ortam hazırlanmalı ve stres seviyesi minimuma çekilmeli. Bu sayede yavruların gelişimi hızlanacak. Kendi deneyimlerime gelecek olursak bence yavruları gerçekten hızlı büyüten şey sadece yemleme değil. Yemleme gerçekten en önemli unsurlardan bir tanesi ama ne kadar kaliteli yem verirseniz verin, balığın stres altındaysa ve balık bir şekilde saklanma ihtiyacı, akvaryumda kendini gizleme ihtiyacı duyuyorsa gelişim çok düşüyor. Bu aşamada balığın hızlı büyümesini sağlamak için hangi balık olursa olsun akvaryumda bulunan bitkiler, saklanabilecekleri kayalık bölgeler, oluşturabilecekleri koloniler için uygun geniş alanlar, bunlar sağlandığında balıkların gelişimi belki 3 kat 4 kat artıyor. Bu tamamen benim tecrübem. Yani örneğin bir ciklet akvaryumunda işte yunus yavruları için geniş bir yüzme alanı oluşturursanız beslenmeyi de kaliteli yaptığınız zaman o yunuslar tahmin ettiğinizden çok daha hızlı büyüyorlar. Ya da lepistesler için konuşacak olursak hangi lepistes türü olursa olsun beslenebilecekleri, üzerini gagalayabilecekleri
Java mosslar, işte Java fernler gibi akvaryum bitkileri akvaryumda bulunduğu zaman yavrular çok daha hızlı gelişiyorlar. Burada önemli unsurlardan bir tanesi de işte akvaryum içerisinde kullanacağınız doğal maddeler. Canlı bitkiler, kökler, yapraklar, bunlar yavruların gelişimi için besin üretiyor aslında. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Yavrularınızın hızlı gelişmesini istiyorsanız akvaryuma bir parça Java moss koyun. O Java moss büyürken, daha yeni dallar verirken yavruların da büyüdüğünü gözlemleyeceksiniz. Bu gerçekten çok önemli bir tecrübe. Ben bunu yaşaya yaşaya bizzat görüyorum. Her yavruda, betalarda da olsun, lepisteslerde de olsun fark etmeksizin suya bir parça Java moss bırakıyorum. Bununla birlikte işte çeşitli kökler bırakıyorum. Katappa yaprakları, kestane yaprakları bırakıyorum. Özellikle bu şekilde yaşamayı seven, köklerin arasında gezmeyi seven, bitkilerle iletişime geçen canlıların büyümesi çok daha hızlı oluyor. Tüm bu anlattığım unsurlarla birlikte doğallık çok önemli. Gerçekten bir balığı doğasında gibi yaşatmaya çalışırsanız hem büyümesini hem de üremesini gerçekten çok hızlandırmış oluyorsunuz. Örneğin balıklar tanen seviyorsa, ki bu tanen videosunda bunu anlattım. Sudaki tanen oranının yüksek olması balıkların daha mutlu olmasını sağlıyor. Bu sayede büyüme ve gelişim hızlanıyor. Ya da balıklarınız temiz su, berrak su seviyorsa suyu ne kadar berrak ve temiz tutarsanız gelişim o kadar hızlanıyor. Belki de normal akvaryumlarda 5-6 ayda gözlemleyeceğiniz gelişimleri bu ortamları sağladığınızda 3 ayda 4 ayda görebiliyorsunuz. Nereden baksanız 2 ay geriye çekmiş oluyorsunuz yavrunun gelişimini. Ki bu da ciddi bir süre. Kısacası genel olarak toparlayacak olursak yavruları büyütmek için sihirli bir yöntem diye bir şey yok. Siz doğayı ne kadar taklit ederseniz, doğa akvaryumunuzun içine ne kadar varsa ve beslenmeyi ne kadar destekliyorsanız balıklarınız o kadar hızlı gelişim gösterirler. Beslenme, düzenli su değişimleri, kalabalıktan, stresten uzak ortamlar, bunların sağlanması her balık için gerçekten gelişimi etkiliyor. Beslenme ile aslında doğada bulabileceği canlı yemleri taklit ediyorsunuz. Su değişimiyle yağmur mevsimlerini taklit ediyorsunuz. Kalabalık ortamlardan uzaklaştırarak rekabeti azaltıyorsunuz ve ne kadar doğala yakın o kadar verimli demek. Sizlere bu videoda kısaca yavru balıkları nasıl hızlı büyütebileceğinizi ve kendi uyguladığım yöntemleri anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Akvaryum balığı markası kurma serüvenime dahil olmak için beni aşağıdan takip edebilirsiniz. Videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.